tarihte Türkler için birçok Haçlı Seferi yapıldı. Fakat hiçbiri Baronlar Haçlı Seferi gibi Anadolu'yu kan gölüne çevirmedi. 11. yüzyılın başında Türklerin Anadolu'nun kapısını koçbaşıyla kırmasından sonra görünen Türk sancakları Bizans'ın panik atak geçirmesine neden oluyordu. Bu yüzden çaresiz İmparator Alexios, Papa Urbanus'un kulağının dibinde yardım çığlıklarını atmaya başladı. Papam bir el at, kurtar beni. Ya ama siz Ortodoksunuz. Boş ver şimdi onu. Gel işte. Hem prestij kazanırsın hem altın. Ne? Bak sen şu Müslümanlara. Bütün Hristiyanlar kardeştir. Türkler Bizans topraklarını delik deşik etmiş beyler. Kudüs ise kafirlerin elinde. Yaşananlara dur demeliyiz. Papayı alırsın. Açlıktan kıçımıza don alamıyoruz. Hem bize ne be adam elin Ortodokslarından? Evet. Susun! Siz değil misiniz yönetecek toprak arayan? Siz değil misiniz açlıktan ağızları kokan? İşte size fırsat. Gidin toprağa ve altına doyun. Savaşın! Haçlıların en önemli manevi motivasyon kaynağı Papa'nın katılımcılara özel dağıttığı cennet biletiydi. Diğer motivasyon kaynağını zaten biliyorsunuz. Tabii bu Haçlı Seferi'nin amaçları arasında Türkleri Orta Asya'ya geri gönderip Anadolu'yu temizlemek ve Kudüs gibi kutsal topraklara haç dikmek de vardı. En önden yola çıkan çapulcu ordusu yakıp yıkma faaliyetlerine Balkanlardaki Hristiyan topraklarında başladı. Özellikle Zemun'da binlerce yerli Hristiyanı katlettikten sonra Konstantinopolis'e vardılar. Sefiller ordusu burada da asilliklerine ve hırsızlıklarına devam etti. Hatta kiliselerin çatı haçlarını bile çaldılar. Alexios çapulcularla Konstantinopol'de daha fazla sorun yaşamamak için onları hemen Anadolu'ya Türklerin üzerine gönderdi. Birinci Kılıç Arslan'ın karşıladığı bu ordu köylerine geri gönderildi. Haçlılardan bir halt olmaz kanaatine varan 1. Kılıç Arslan Anadolu'nun ortalarına Ermenilerin üzerine yöneldi. Fakat profesyonel askerlerden oluşan yaklaşık 80.000 kişilik Haçlı ordusu Avrupa'dan çoktan yola çıkmıştı. Selam sana imparator. Aleykümselam. Kusura bakmayın şu Türkler yüzünden. Neyse işte planımız. Önce İznik'i alacaksınız. Sonra Anadolu'dan Türkleri süpüreceksiniz. Sonrasını ben söyleyeyim. Kaybettiğiniz toprakları da size geri vereceğiz değil mi? Evet. Elbette imparator. 3000 kilometre yolu bunun için geldik. Teşekkürler. Mal lan bu. Anadolu'ya geçmeye başlayan Haçlılar ilk olarak Kılıç Arslan'ın boş bıraktığı İznik'in etrafını sardı. Kuşatma altında kalan İznik'e son sürat dönen Kılıç Arslan kuşatmayı yarıp kalesini kurtarmak istedi. Ancak kale için artık zaman tükenmişti. Bu yüzden Haçlı yağmasının önüne geçmek için İmparator Alexios ile görüştü. Al kale şimdilik senin olsun. Çıtır hasarlı kaleyi bu şekilde Alexios'un geri alması Haçlılara iyi gelmedi. Çünkü onlar İznik'i talan etmek istiyordu. Bu yüzden İmparator'a trip atarak Anadolu içlerine, yürüyüşlerine devam ettiler. Güvenlikleri için ordularını ikiye bölerek ilerleyen şövalyelerin karşısına Eskişehir yakınlarında yeniden Kılıç Arslan çıktı. Ve Haçlıları tam çiğ yiyordu ki 2. Haçlı ordusu arkadan yetişip Kılıç Arslan'ın savaş meydanından ayrılmasını sağladı. Halkın Haçlı Seferi'nde Kılıç Arslan'ın okları çapulcuları delik deşik etmişti. Ama bunlar Haçlıların uruk-haileriydi. Yani zırhları oklardan pek etkilenmiyordu. Bunun için Kılıç Arslan meydan savaşı yerine yol boyunca vurkaç taktiği uyguladı. Suları zehirleyip onlara türlü zorluklar çıkardı. Yaz sıcağında Antakya'ya doğru ilerlemeye devam eden Haçlılar kana susayışlarını çeşitli zorbalıklarla Müslüman ve Hristiyan köylerinde gideriyordu. Bu sıralarda Haçlı komutanlarından biri olan Bağdoğin'e bir mesaj geldi. Mesajı atan Edesa'nın gaspçı kralı Ermeni Toros'tu. Bölgesine hükmünü geçiremeyen hükümdar Haçlılardan medet umuyordu. Hoş geldin ey asil Haçlı şövalyesi. Kim size baş kaldırıyor kralım? Ayak sesini duyan asiller tüm seslerini kesti. Biz adamın böyle aklını alırız. Helal be oğlum. Oğlum derken seni evladım ilan ediyorum aslanım. Nasıl yani? Öldüğümde bu topraklar senindir. Karşınızda Edesa'nın yeni hükümdarı Bağdoğin ve kurulan ilk Haçlı devleti. Haçlı ordusuna gelince onlar ise çekirge sürüsü gibi talan ederek Antakya'ya doğru ilerlemeye devam ediyordu. Haçlılar Anadolu'da sizce neden durdurulamadı? Yorumunuzu yaparken abone olup bana destek olursanız beni bahtiyar edersiniz.
Şövalyelerin hedefi olan Antakya Kalesi'ni Yağız Sayan adında bir Selçuklu Hadi komutanı beyler, muhafaza Müslümanlar ediyordu. hendekler kazdı. Şimdi sıra Hristiyanlarda. Siz de kazın. Kapatın kapıları. Yağız Sayan güvenlik sebebiyle Hristiyan erkekleri bir oyunla kalenin dışında bıraktı. Kuşatma başladığında Yağız Sayan'ın yardım nidalarına bazı Türk emir ve melikleri cevap verdi. Ancak Şam Meliği Dukak, Halep Emiri Rıdvan ve Artuklu Sökmen Bey yardıma gelseler de Haçlıları alt edemeyip geri çekilmek zorunda kaldı. Yağız Sayan ise her fırsatta kaleden çıkıp Haçlıları püskürtmek istiyor ama bir şekilde kalenin içine geri itiliyordu. Yine de buna rağmen pes etmeyip surlarda direnmeye devam ediyordu. Savaş adeta miğfer dibine dönmüştü. Ve nihayet Musul Atabeyi Gürboğa Yağız Sayan'a 5. günün şafağında doğuya bakmasını söyledi. Çünkü Gürboğa 30.000 kişilik ordusuyla Musul'dan Antakya'ya doğru yola çıkmıştı. Durun! Antakya daha dayanır. Biz önce Edasa'ya gidelim amına. Ulan bir türlü düşmüyor kale be. Haçlıların Gürboğa gelmeden Antakya'nın işini hemen bitirmesi gerekiyordu. Buradayım şövalyem. Sizi kaleye sokayım mı? Bunu nasıl yapacaksın? Sizin için bu tarafı gece vakti temizlerim. Sonra buradan girişinizi sağlarım. Helal sana. Ama söyle hele. Kimsin? Kimlerdensin yiğidim? Adım Firuz. Ermeniyim. Bir dönmenin açtığı kapı Bohemond önderliğindeki birliğin kaleye sızmasını sağladı. Ve ardından Haçlı ordularına açılan kapılar Antakya'nın içinde alevlerin yükselmesine neden oldu. Haçlı sancaklarını kalesinde gören Yağız Sayan çareyi muhafızlarıyla kaleden hemen kaçmakta buldu. Ancak kaçarken atı tökezledi ve atıyla birlikte ağır yaralandı. Beni bırakmayın. Gökler verdi, gökler aldı. Gidelim. Yardım edin. Kimse yok mu? Yettim beyim. Sağ olasın evlat. Kimsin? Kimlerdensin? Ermeni bir köylüyüm. Ermeni asıllı bir köylü Yağız Sayan'ın başını keserek ödül almak için Haçlılara götürdü. Antakya'da ise Türkler hala iç kalede direnmeye devam ediyordu ki bilmem kaçıncı günün şafağında Gürboğa'nın ordusu doğuda görüldü. Haçlılar aynı anda hem kuşatan hem de kuşatılan pozisyona düştü. Açlıktan ise artık iyice şekerleri düşmüştü. Tam Haçlılar pastırma olacak derken kalenin içindeki bir kilisede yaşananlar savaşın seyrini tamamen değiştirdi. Bir şey var burada. İşte bu kutsal mızrak. Alınan bu gazla Gürboğa yenik düşürülüp alandan uğurlandı. İç kale ise Haçlılara dayanamayıp teslim oldu. Ve kana susamış Haçlılar şehirde büyük bir katliama girişti. Müslüman, Hristiyan demeden binlerce insanı katlettiler. Fakat artık açlıktan neredeyse ölmek üzereydiler. Neden et yiyemiyoruz? Kuşatma esnasında ilk atlarını kesip yiyen Haçlılar daha sonra kaynaklara göre insan cesetlerini kaynatıp vahşice yedi. Şehrin Bizans'a teslim edilmesi gerekiyordu. Burayı savaşmaya gelmeyen Bizans'a mı teslim edeceğiz? Evet, etmemiz gerekiyor. Hayır, burası bizim. Bizimdir. Ve Antakya'da göndere Haçlı bayrağı çekildi. Diğer komutanlara hükmünü kabul ettiren Bohemond Antakya Prensliğini kurdu. 1099 yılında Haçlılar Kudüs'e doğru yola çıktı. Kudüs'te yaşananlar ise Antakya'da yaşananları gölgede bırakacaktı. Serinin devamı sizin taleplerinize göre gelecek. İyice kazdık papaz efendi. Şimdi bu mızrağı buraya göm. Ben komutanları çağırıp hemen geliyorum. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Hepiniz esen kalın.